Herkese merhaba. Önemli bir röportaj. Benim için önemli çünkü yapay zeka ile ilgili çok fazla içerik üretiyorum ve Datça'mızda çok güzel bir insanla karşılaştım, tanıştım burada. Cansu Canca ile birlikteyiz. Cansu, çok teşekkürler önce. Beni davetimi kırmadın. Zaman ayırdın ve Amerika'ya gitmeden seni yakalayabildiğim için. Ne demek? Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şimdi Cansu yapay zeka alanında Amerika'da çok önemli işler yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla ondan öğrenebileceğimiz ve hatta bu işin mutfağı Amerika gibi göründüğü için de özellikle orada işin nasıl yapıldığını, detaylarını birazcık ondan öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla sen tam olarak ne yapıyorsun? Bir önce onu söyle. Ondan sonra izleyicilerimiz en azından seni ona göre dinlesin. Tabii. Benim aslında yapay zekaya girişimden şöyle söyleyeyim, girişimden başlayayım. 2017 yılında AI Ethics Lab diye bir inisiyatif kurdum. Bunu da işte Amerika temelli olarak kurdum çünkü oradaydım zaten. Onun kurucusu, yöneticisi olarak hala devam ediyorum. Yapay zeka etiği üzerine çalışıyoruz Çok şirketlerde. da önemli bir konu bu arada bu hocam. Kesinlikle çok önemli. Yani yapay zeka ne kadar önemliyse etiği hani en az hatta daha önemli. Şirketlerle çalışıyoruz. Şirketlere yapay zeka kullanımlarını doğru düzgün, faydalı bir şekilde yapmaları için yardımcı oluyoruz. Ve de sistemlerin yani yapay zeka sistemlerinin kendisinin faydalı Geliştirilme olmasını kısmında da geliştirme nasıl olması kısmında yani gerekiyor? daha tasarımında, geliştirilmesinde işte hangi modellerin seçileceğinden, hangi verilerin kullanılacağına, hangi soruları çözmek için yapay zeka kullanmalarının doğru olduğuna kadar işler yapıyoruz. Aynı zamanda Northeastern Üniversitesi'nde akademisyenim, felsefe alanında felsefeciyim ben. Ve de işte Birleşmiş Milletler'le çalışıyorum, Interpol'le çalışıyorum, Of, Dünya Ekonomi Forumu'yla çalışıyorum, böyle. çok güzel. Şimdi yapay zekanın dışında yani genel baktığımızda Avrupa etik konusunda biraz daha hassas gözüküyor her zaman. Yani biraz daha kontrollü gitmeyi özellikle yapay zekada aman bir durun dikkat edelim bir görelim bakalım ne olacak onu doğru yazalım biz bunun kurallarını. Hani bu politika belgesi mi deniyor onlara ne deniyor artık bilmiyorum ama Amerika daha bir özgürlükler ülkesi bu anlamda. Evet. Bu seni zorluyor mu Amerika'da etikle ilgili bir şeyi ikna etme konusunda? Evet, yani şöyle, etik her zaman çok zor bir alan. Yani ben yapay zekadan önce de etikçiydim. Eee, Zor yolu tercih Zor edersin. yolu tercih ettim. Yani sağlık alanında çalışıyordum. Ondan sonra sağlık teknolojileri, sonra yapay zeka. Etik zor bir alan çünkü yani şöyle düşün, insanlar arasında bile ben sizin doğru davranışınızı, sağlamak için sadece sizi ikna etmem yetmiyor. Hani Tabii. bir teşvik olması gerekiyor, bir yasa Bir olması motivasyonu gerekiyor, bir olması motivasyon bunun. olması gerekiyor. Dolayısıyla hani, neden iyi olayım? Olmalısın çünküyle ilerleyemiyoruz. Şirketler de aynılar. Avrupa'da yasalar daha fazla olduğu için işin, teşvik kısmı daha yerine oturmuş durumda. Yani birazcık şey gibi, hani, cezası olduğu için korkma durumu var. Amerika'da aynı değil ama bu biraz bence yanlış da düşünülüyor. Amerika'da yasaların olmamasının aslında sonucu şu, Amerika'nın genel olarak yasal düzeni çok fazla, ben Deneyim size sonrası çıkmasını öyle bir de istiyorlar. şöyle, ben size, dava açayım, hem de böyle büyük bir dava açayım ve de o emsal olsun. Sonrasında da buna göre, Kurallar kararlar yazılsın. verilsin. Dolayısıyla yasa olmayan yerde siz aslında böyle davalara çok daha açıksınız. Hımm. Yani işin etik kısmını ciddiye almanız, önem vermeniz için daha da fazla sebep var. Ama bunu her şirket böyle görmüyor ama görenler de hani Peki, yeterince var. bunun dışında böyle, Amerika, Avrupa dedik ama bir de Çin gibi bir Hı hı. gerçek var Evet. dünya üzerinde. Çin bu konuda nasıl? Etik konusunda, hani, senin gözlemlerin nasıl? Ben yapay zekâyı Çin'de çalışmadım. Ben Uzak Doğu'da, uzun süre çalıştım. Singapur, Japonya, Hong Kong ama yapay zeka kısmını Çin'de çalışmadım. Onun için, hani, çok içeriden bir şey söyleyemeyeceğim. Ama Ama gözlemlerin vardır tabii, mutlaka. yani, birçok açıdan aslında, sistemleri doğru yani sistemlerin analizini, neredeyse Avrupa'dan, Amerika'dan daha fazla yapıyorlar, ve de yasa koyma konusunda hiç çekingen değiller. Hımm. Ama, bir yandan da, hani, Çinlilerin yapay zeka kullanımı, işte, hepimiz duyuyoruz, o oldukça farklı yönlere gidiyor. Bu O sosyal data nerede kredi, duruyor, ne data oluyor, nasıl nerede gidiyor? işleniyor? Bir de, tabii, yani, bulunduğunuz ülkenin politik yapısı, bu sizi gözetleyen, sürekli gözetleyen ve takip eden sistemlerin size karşı mı, size yardımcı mı kullanılacağı sorusunu her zaman doğuruyor. Her ülke için geçerli bu. Çin'in politik yapısından dolayı tabii farklı sorular da ortaya çıkıyor. Ama ben mesela şeyi, sevmiyorum, hani, böyle
Amerika iyi adamlar, Çin kötü adamlar gibi bir Tabii, tabii, şeye tabii. doğru Öyle gidiyor bazen. Hani net ayrım öyle yok değil. öyle bir şey. Öyle değil. Bir de şu da her zaman önemli. Ülkenizin içinde yapay zeka kullanımı işin bir yönü. Farklı ülkelerle ilişkinizde yapay zeka kullanımı işin farklı bir yönü. Tabii. Bu ülkeler arası politik şeye girdiğimizde de yani hani her ülkenin iyisi de kötüsü de var diye toparlıyorum bunu ben. Güzel toparladın. Ve bir de şöyle bir şey var aslında. Şimdi mesela ajanlık önemli bir şey. Yani ülkeler böyle istihbarat toplama bilmem ne. Yapay zekayı bu alanda da kullandıkları kesin. Kesinlikle. Burada bir etik sınır yoktur muhtemelen. Hani kimse hiçbir şey orada yani savaşta her şey mübahtır gibi gidiyor. Bu sonradan ama kötü insanların da eline geçebilecek bir şey. Hani bilim kurgu filmlerinde olur ya bir kötü adam ve bütün gücü eline geçirip bir şeyler yapmak ister. Bu tarafta bir kontrol de olmaması bu tehlikeyi bizi çok yakında tutmuyor mu? Yani yapay zeka ile Mesela ilgili çok Elon yakında Musk olduğumuz çok çok tehlike var. çok güçlü bir adam şimdi Evet, Elon Musk evet, dediğim ve müthiş bir data topluyor. Ve biz de besliyoruz sürekli onu bu arada. evet. Bu adam kafayı sıyırıp da ben bundan sonra da böyle yapıyorum dese Evet. yapar. Yani her zaman zaten işin özünde bence şu var. Gücü tek bir yerde topladığınız zaman ki yapay zeka ve veri çok büyük bir güç. Bunu tek bir yerde topladığınız zaman riskinizi her zaman katlıyorsunuz. Doğru. Çünkü o gücü iyi kullanılacağını umarsanız ve de o şekilde sistemi kurarsanız harika. Hiçbir Çok başka şeyle Pollyanna uğraşmanıza gerek yok. Pollyanna da olabilir Ama tabii. yani hani bunun böyle gitmeyeceğini biliyoruz. Elbette bir yerde bir problem olacak. Dolayısıyla o güç ele geçirildiğinde de çok büyük problemler çıkacak. İstihbarat şeyini hani istihbarat işin bir Interpol'le kısmı de çalışıyorsun ya ben evet oradan evet girdim ona. yani ona gitmeyeceğim ben şeye gidecektim. Orduların kullanımında mesela Askere gidiyor. askeriye Askeriyede. kullanımında askeriyede 2018'deydi yanlış hatırlamıyorsam Department of Defense Amerika'da yapay zeka prensiplerini ilk yayınlayan gruplardan bir tanesiydi ve şöyle bir dipnot koymuşlardı. Özellikle adil olmak, fairness'ı koymadık. Çünkü savaş adil olmayan bir avantajla kazanılan bir şeydir diye. Aynen öyle. Ama şöyle bir şey var. Ben savaş etiğiyle çalıştım. Çok Savaşın bir iyi. etiği var tabii ki. Yani just war diye bir şey var. İşte Tabii. adil savaş, savaş yasaları Savaşın bile var. kuralları var Tabii aslında. yani mesela şimdi konuşulan bu savaş suçları dediğimiz şey savaşta suç işlenebileceğini gösteren bir şey. Tabii. Dolayısıyla Bu tercih. evet yani orada böyle neredeyse bir kelime oyunu yapıldı gibi oldu. Ve o çok yanlış bir şey. Çünkü tabii ki savaşta da, askeriyede de, istihbaratta da doğru ve yanlış kullanım olacaktır. Her zaman da var. Ama hani dediğiniz gibi o doğru kullanımın sınırları gittikçe istihbarata doğru kaydığınızda özellikle gittikçe genişliyor, esniyor. Savaş orta diyelim. Homeland Security daha lokal ülke içindeki polis aktivitelerine kaydığınızda iç işlerinde çok daha aslında düzenleniyor. Daha sıkı bir o Ama şeye iki oturuyor. farklı ulus birbirine girdiği zaman orada bazı kurallar görünmez olabiliyor. İşler biraz çığırından çıkabiliyor. Peki Türkiye'yi nasıl görüyorsun? Bu yapay zekanın fırtına gibi estiği dünyamızda Türkiye ne durumda? Yani bu gemiye binebildi mi yoksa yine el sallayan mıyız? Dışarıdan gözlemin en azından. Evet yani şöyle söyleyebilirim. Ben ilk başta AI Ethics'i kurduğumda Türkiye'de bir şeyler yapmak için bayağı bir 2018'lerde, 2018-2019 bayağı bir Türkiye ile iletişimdeydim. Uğraştım diyorsun. Uğraştım. Hala bana gelen şeyler hani konular diyeyim Türkiye'den, Türkiye'deki şirketlerden, gruplardan bana gelen konular 2018'den çok farklı değil. Belki benim görmediğim, şunu yapmayayım tabii ki, çok güzel çalışma grupları oluşturuldu. O çalışma gruplarının çok güzel sonuçları yayınlandı. Ama çalışma grubu yayın ama esas olay nerede bunun uygulanması. Benim gördüğüm çok dikkat çekici uygulamalar yok diyeyim ama şu da olabilir tabii ki. Belki de ben görmüyorum, belki de bana gelmiyor. Çünkü hani 2020'den itibaren de bayağı artık yurt dışındayım. Çok da ses getiren de bir şey olsa mutlaka haberimiz olurdu. Öyle diye düşünüyorum ama dediğim gibi yani problem bende olabilir. Belki ben duymadım. Aynen yani ama baktığımız zaman yapay zeka bundan sonra hepimizi yakından etkiliyor. Yani bireysel meslekleri de etkiliyor, ulusları da etkiliyor. Ülkelerin aslında birbiriyle olan güç dengelerinde bile etkili olacak. Kesinlikle. Bundan sonra çok
çok konuşuyor. Peki globalde baktığında en azından belki Türkiye'de bizi şu an izleyen şirketlerde yöneticileri vardır. Senin hizmet verdiğin alanlarda bakış açıları nasıl mesela? Yani etikle ilgili, yapay zeka ile ilgili ne hassasiyetleri gösteriyorlar, neler yapıyorlar? Yani şunu anlamak gerekiyor aslında. Şu anda yapay zeka, yani ben gene burada globalden bahsediyorum. Hani detay olarak şey yapmadan. Hı hı. Şu anda yapay zeka bizim farkında olmasak da hakkımızda birçok kararları veriyor ve birçok aldığımız servis ve iletişimde olduğumuz şirket buna göre hareket ediyor. Yani şunu düşünebilirsiniz mesela, dediğim gibi benim örneklerim Amerika bazlı örnekler. Eee, Neredeyse çoğu polis teşkilatı yapay zeka üzerinden taramalar, yapay zeka kullanarak taramalar. İngiliz polisi de çok fazla mesela. İngiliz polisi inanılmaz fazla. Bayağı haber yapmıştım Hı hı. onu ben de. Şeyde bayağı bir cinayetle ilgili bütün dosyayı yüklüyorsun, analiz ediyor ve Evet. sana bir çıktı veriyor. Yani mesela Amerika'daki birçok polis teşkilatının real time crime center'ları var artık. Yani odaya giriyorsunuz, bütün duvarlar farklı yapay zeka sistemlerinin çıktılarıyla işte Analizler yapılıyor analizlerle ve sürekli hepsi birbirine bağlı. Sosyal medyayı tarayandan işte silah ve sesini, entegre çalışıyorlar. evet, hepsi entegre çalışıyor. Dolayısıyla hepsini entegre ettiğinizde, tek başına çok güçlü olmayan sistemler entegre ettiğinizde o odada Çok güçlü inanılmaz oluyor. güçler. Bunun gibi mesela bankaya gittiğinizde, bankaya bir kredi başvurusunda bulunduğunuzda artık bu sistemler neredeyse çok ağırlıklı olarak yapay zeka kullanan sistemlerin sizin risk oranınızı değerlendirmesiyle bu kredi kararları veriliyor. Hı hı. Benzer şekilde işlere girişlerde, okullara girişlerde, yani biraz şöyle düşünmek lazım. Siz ne yaparsanız yapın artık zaten bir ekran aracılığıyla yapıyorsunuz. İş arıyorsanız orada bir ekran var. Yani Evet. Bir arayüzdesin. gazetenin sayfasını çevirmiyoruz Seri artık. Bir ilanlar arayüz yok var. artık. Yok. Dolayısıyla ben hangi işleri görebiliyorum? Hangi işverenler beni görebiliyor? Burada zaten yapay zeka işin içinde. Dolayısıyla biz birçok şey görmüyoruz bile. Ya da tatile gitmek istiyoruz. Hangi tatil yörelerine ne kadar sıklıkla uçak var? Otel fiyatları, uçak fiyatları, bütün bunlar verilerin toplanması, işlenmesi ve de ona göre belirlenmesiyle ortaya Hı çıkıyor. hı. Daha ben yani hani seçeneklerim ne demeden önce benim hareketlerime göre o seçenekler oluşturulmuş oluyor. Sadece benim değil tabii ki. Hepimizin. Hepimizin hareketlerine göre. Dolayısıyla bizim dünya ile ilişkimizde ve de ne seçeneklerimizin olduğunda yapay zeka çok büyük rol oynuyor. Şöyle de düşünebilirsiniz. Yapay zekanın veri kullanan sistemlerin en isteyeceği şey sizi olabildiğince doğru şekilde bir sonraki hareketinizi tahmin edebilmek. Bir sonraki hareketinizi en iyi tahmin etmenin yolu da değişmemeniz. Heh. Çok değişmeyin. Yani olduğunuz gibi kalın. Bu durumda yapay zeka sistemlerinin aslında en başarılı olan hali biz şu andaki durumumuz neyse, finansal durumumuz, eğitim durumumuz, tercihlerimiz, ilgi alanlarımız, bunu bu şekilde tutmak, Stabil durması stabil durmamız onlar için ama değil. ve de şöyle düşünmek lazım. Yani stabil durmak ne demek? Eğer daha iyiye gitmek istiyorsanız biraz böyle ben onu şey diye tarif ediyorum artık hep. Üzerinize balık ağı bırakılmış gibi. Neredeyse artık kıpırdama. Eğer Fixliyor. fixliyoruz. Yani bu seviyede işlerde mi çalışıyorsun? Daha fazlasına gitmeye çalışmaman bu sistem için en doğrusu. O zaman çünkü doğru karar vermiş olacak hakkınızda. Öyle olduğu zaman da gerçekten sizin hayatınıza fark etseniz de fark etmeseniz de inanılmaz etkisi olmuş oluyor. Son bir şey daha söyleyeceğim. Çok şey yaptım ama uzun cevap verdim ama bunu sadece böyle fırsat olarak da düşünmemek lazım. Yani fırsatları etkilemesi olarak. Kimin ne zaman tedavi göreceğine de yapay zeka kullanan sistemlerle karar veriyoruz. Zaten ben Yani ona öncelik ne? gelecektim. Bir sağlık sektöründe yapay zekayı Hı hı. çünkü sigorta şirketleri yapay zekadan faydalanıyorlar. Ve sigorta şirketleri özünde aslında acımasız bir ticarethane. Evet. Dolayısıyla insan sağlığı, insan hayatıyla ilgili kararları ya artık bundan da bir şey olmaz. Çek fişi bitsin, bu para harcama buna diyecekse ve bunu uygulayacaklarsa ne yapacağız? Evet, yani bu hem Ya çünkü sigorta yapay zekanın duygusu yok. yok. O Veriye bakıyor. veriler ne diyorsa çıktısı budur diyor. Aynen Yani öyle. Yani şimdi burada mesela söylediğiniz şeyin tam hani sisteme entegrasyonu şu. Eğer baktığınız şey şuysa, bir insanın ne kadar süre daha yaşayacağı ve o yaşayacağı sürenin ne kadar değerli olduğu, ki burada işte işin etik kısmı hemen çok hı önemli bir hı. şekilde işin içine giriyor. Bunu biz belirleyerek yapay zekaya şunlara öncelik ver
demek zorundayız bu arada. Dediğimiz anda, yani eğer bir önceliğe yardımcı olacaksa bunu yapacağız. Bunu dediğimiz anda işte o şeyi çok doğru koymazsak hangi hayat değerli? Yani Bunu kime göre, neye göre? tabii ki. Yani biz bunu sağlık sisteminde sürekli yapıyoruz. Sağlık sisteminde sürekli bir hani triyaj var. Sürekli bir neye öncelik verileceğinin kararı var ama bilerek yapıyoruz ve dikkatli yapıyoruz. Ama sistemlere bunu dikkatli bir şekilde yerleştirmezsek, ki bunun çok fazla örneği hali hazırda görüldü. Sistem istemeden, yani sistemin zaten bir isteği yok. Sistemi kuranlar istemeden daha öncelik bizim hani sağlık profesyonelleri olarak öncelik vereceğimiz vakalara öncelik vermemiş oluyor. Çok daha hasta olduğu belli olan vakaları hasta değil olarak görüyor. Ya da işte nasıl olsa dediğiniz gibi birazcık yaşı artık belli bir yere gelmiş. Buna evde bakıma sigorta para harcamasın oluveriyor ve bunların çok fazla örnekleri var. Dolayısıyla burada veriden modele ve de en önemlisi sonucun ne olmasını istiyoruz? Neye değer veriyoruz? Neye öncelik veriyoruz? Onlar çok önemli. Yani mesela bu yapay zeka ve yapay zeka genellikle teknik düşünülüyor. Ben bilgisayarcıyım, yapay zeka çalışıyorum. İşin içinde o kadar, yani felsefeci olmamın ve benim ekibimde çalışanların çoğunluğu felsefeci. Onların projeleri yönetmesini ben tercih ediyorum. Çünkü işin özü felsefe konusu, etik konusu. Ona ek olarak teknik işin içine giriyor, tasarım işin içine giriyor, hukuk işin içine giriyor, sosyal bilimler işin içine giriyor. Ama temelinde verdiğimiz kararların aslında hepsi felsefe kararları. Temelinde orada var. Peki belki ileride şey olacak. Sigorta yaptıracaksın. Diyecek ki benim kararımı yapay zeka versin diyeceksin. Çok daha uygun bir fiyat verecek sana sigorta primi olarak. Ben diyeceksin ki günün sonunda ben bir insan kararı istiyorum. Sen diyeceksin çok yüksek para veriyorsun sigorta primi. Belki öyle ayrıştıracaklar. Yani çünkü insanlar en azından hani daha duygusal ve empati yeteneği oluyor. Bu şimdi yapay zeka empati kurmayacak. Öyle ama şimdi biraz da yapay zekayı savunayım gelmişken. Empati kur Eee, dersen kuruyor, onu da yapıyor. O evet, ayrı konu. yani şunu düşünmek lazım. Bizim dünyada bu kadar çok problemlerimizin olmasının esas sebebi çünkü biz birbirimize iyi davranmıyoruz. Irkçılık yapıyoruz, cinsiyet ayrımcılığı yapıyoruz, Şiddet var. etnik ayrımcılık yapıyoruz, şiddet var. Bütün baskı kuruyoruz, güç kullanıyoruz. Yani bütün bunlar insandan kaynaklanan şeyler. Şimdi yapay zekayı siz işte kime ne kadar ceza verecek diye ceza hukukunda kullandığınızda şimdiye kadarki verilmiş kararlara bakarak yapay zeka tabii ki işte siyahlara daha çok ceza veriyor ya da nerede hani Irkçılık bulunduğunuz bu ülkede yapıyor. neresi şeyse daha baskı altında ne dezavantajlıysa onlara daha kötü Kim davranıyor. mağdursa yine mağdur olmaya devam Aynen öyle. edecek. Mağduru mağdur yapıyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Eğer biz bu sistemin insanlara eşit davranmasını ya da doğru davranmasını sağlayabilirsek aslında insanlardan kaynaklanan o ayrımcılığı, insanlardan Hata kaynaklanan aslında bu. evet, yani insanlardan kaynaklanan o kötülüğü iş içinden alabiliriz de. Ve insanı Daha düzeltmek çok zor. objektif bir şeye geçirmiş oluruz. Evet, yani hiçbir zaman objektif olmayacak ama daha doğru bir sisteme geçirmiş oluruz. İnsanı düzeltmek çok zor. Yani insan tarihine bakın işte Tabii. olmuyor. Olmamış. Yapamadık biz. Yapamadık, olmuyor. Olacağını zannetmiyorum. Ama yapay zekayı düzeltmek mümkün. Gene örnek vereyim. Mesela iş başvurularında bu CV'lerden CV ne? Türkçesine CV ne? CV. CV mi? Herkes CV diyoruz. CV olarak kullanıyor. CV'leri yani ekonomistler bunun çalışmalarını yıllardır yapıyorlar. CV'leri gönderiyorsunuz. İsim eğer Amerikan çalışmalarından bahsediyorum. İsimler beyaz isimse hemen daha öne geçiyor. Aynı CV eğer isim siyah ismi ise hemen aşağıya kayıyor. Normal, yapay zekadan bahsetmiyorum. Normal sistemde. Bunu aynı şekilde yapay zekaya gönderiyorlar. Aynı sonuç alınıyor. Ama işte şunu yapabilirsiniz. İnsanların davranışını değiştiremezsiniz ama o yapay zekayı düzelttiğiniz zaman bu CV'lerin hepsine aynı fırsatı Adil bir verebileceksiniz. şekilde Evet, değerlendirebilir. yani çok büyük bir problemi aslında yapay zeka kullanarak çözebilmiş oluyoruz. Etik problemi çözebilmiş oluyoruz. Onun için Doğru. ben yapay zekayı çalışmamın sebebi yapay zekadan korkmam değil, inanılmaz iyi bir potansiyelin olduğunu görüyorum ve bunu öne çıkarmanın öneminin farkındayım. İşte ama arka tarafta kodlarla oynayarak beyaz adam belki onun da müdahalesini yapabilir. Yapabilir ama elimizden geldiğince hani her zaman her sistemin açığı var ve her zaman her sistem manipülasyona açık. Ama
olabildiğince iyi sistemlere oturttuğumuz zaman en azından çoğunlukla doğru davranmasını sağlayabiliriz. Yakalamanın da yollarını bulabiliriz. Evet, onunla ilgili de mesela Grok'un başına gelmişti. Bir kodu değiştirmiş ve Güney Afrika'daki bir ülkeyi birbirine katmaya çalışmış. Yani beyazları savunmuş falan. Tuhaf tuhaf şeyler yapmış mesela. Sonradan herkesin o kodlara erişememesi gerektiğini, erişirse de kontrollü bir şekilde güncellemelerin yapılması kısmı. Hani Tabii. kanla yazılıyor kurallar şu anda aslında birazcık da. Kesinlikle öyle. Katılıyorum. Peki şimdi CV dedik ya, Evet. geleceğin meslekleri diyoruz, mesleklerimiz gidiyor diyoruz, bilmem biz hep söylüyoruz. Şu meslek RIP, bu meslek RIP, bilmem her hafta yapay zekada bu haftada gömdüğümüz maalesef meslekler var. Bu gidişat nereye gider? Senin görüşün nedir? Yani biraz önce de birazcık konuştuk Aslında onu konuştuk sizin da ben sensiz öncesinde. bir daha söyleyelim Evet. kameranın önünde diye. Şöyle uzun zamandır yani hani bu konuşulduğu zaman hep şöyle deniyor. Yapay zeka işinizi almayacak. Yapay zekayı çok iyi kullanan birisi işinizi alacak. Bu yüzden yapay zekayı çok iyi kullanmayı öğrenin, işinizi koruyun. Yok öyle. Şöyle değil. Aynen öyle. Çünkü yani şirketlerin amacı yapay zekayı kullanarak iş grubunu Verimliliğini arttırmak, verimliliği maliyetleri arttırmak düşürmek. ve çalışan sayısını düşürmek. Karlılığı Amaç bu. arttırmak tek amaç. Amaç tamamen bu. Bu kendi başına, kendi içinde negatif bir amaç değil. Yani bunda bir problem yok. Şöyle düşünebilirsiniz. Yani niye biz böyle yani ben şey diyorum artık hani programlanmış şeyler gibi, robotlar gibi endüstriyel düzen bizi sabah 8'de, 9'da, 6'da bir yapay bir şekilde ışıklandırılmış binaya sokuyor. Orada çalışıyoruz. Akşam hava karardıktan sonra çıkıyoruz oradan. Eve gidiyoruz. Başka bir yapay ışın karşısında, televizyon karşısında oturuyoruz. Ertesi gün de bunu tekrarlıyoruz. Beyni resetlettirip tekrar Evet. sağılacak şekle getiriyor. Aynen öyle. Şimdi insan hayatı bu mudur? Bu değildi zaten. Datça. Yani Datça. Neden Datça'dayız? Biz niye Datça'dayız? İşte bu yüzden. Evet, yani insan hayatı zaten bu değildi. Biz bunu normal olduğuna, kendimizi işimiz üzerinden tanımlamaya, işe her şeyden daha çok anlam yüklemeye Programlandık. yönlendirildik. Evet. Yani bize öyle Çünkü neden? öğretildi. Endüstriyel devrim bizden bunu istiyor. Şey değil, insan değil, çalışan istiyor, üreten istiyor. Şimdi Birisi için üretmeni istiyor. birisi için üretmeni istiyor. Çok doğru. Şimdi bunun tersine dönmesinde bir problem var mı? Kesinlikle yok. Yani daha az çalışmamız, daha farklı şeylerle ilgilenmemiz. Bana biraz şey gibi geliyor. Rönesansa dönmemiz, farklı ilgi alanlarımızın olması, Felsefe sanat. geri gündeme gelecek. Nedense felsefeyle ilgilenmemiz mesela. Tabii ki bence çok çok güzel bir gidişat. Ama işin politika kısmı var. Tabii. Bu kapitalist düzende işler azaldığında işini kaybeden grubun ve büyük bir grubun geçimi nasıl sağlanacak? Onların sağlık sigortası, Yaşam maliyetleri, eğitim hakları, eğitim giderleri, bütün bunlar, bark, bütün bunlar bir şekilde sağlanmak zorunda. Bu yapılamayacak bir şey mi? Üretim varsa, bunun sonucu olarak da bir birikim yaratılıyorsa, o zaman bunun insanlara bir şekilde paylaştırılması düşünülemeyecek bir şey değil. Yani burada böyle hani teorik bir problem yok. Ama uygulamada ne yazık ki kapitalist düzende, gördüğümüz düzende bunun böyle olmayacağından emin olabiliriz. Tabii. Bundan dolayı problemimiz var. İnsanlar insanlara yardım etmeyi öne çıkarmayacağı için, politik düzenler aslında vatandaşlarına öncelik vermeyeceği için elimizde çok ciddi bir problem var. Ya benim aslında aklıma Keşke verse. şöyle bir şey geliyor. Atıyorum şimdi Elon Musk'ın şirketi diyelim. XAI dev bir yapı ondan sonra. O firma bir para üretiyor. Kazanıyor bir şekilde. Geliri var. Bilmem. Şey yapabilir. İşsiz insanlar kaldı ya. Diyecek ki işte her şirket, devletler tabii bunu çıkartacak. 100 birim parası varsa bunun 30 birimini ortak havuza devlete yatıracak. Yani vergi gibi düşün. Ve o kadar insan açta kalacak ya, onlara bir şekilde finansı hadi çözdük. Asıl sıkıntı nasıl oyalayacağız bu kadar adam? Bir şey yapmaları lazım. Evet ama o da şu değil mi aslında? Yani gene şey geliyor. Bir sürü yani, şairimiz, ressamımız mı ne olacak güzel belki? yani mesela Ya ya da Rönesans'a döneriz evet, yani. yani mesela tarım çok güzel bir şey. El İhtiyaç. sanatları, tabii ihtiyaç, marangozluk, yani hani el işleri, insanın vücudunu kullanabileceği. Ya biz şunu biraz unutuyoruz aslında. Hani olay yapay zekadan başlamıyor. Biz zaten hayatı zihnimiz
bir şeyin içinde hareket ediyor ama sadece zihnimiz üzerinde kullanıyor gibiyiz. Yani Zoom'da bir kafa gibi yaşamaya başladık. Evet. Aslında benim mesela felsefe, yapay zeka ve dans çalışan profesör arkadaşlarım var. Bana hep şeyi söylüyorlar. Vücudunun ne yaptığını unutma. Yani vücudun da seni... Bir bütünsün aslında. Evet, bir bütünsün ve bununla ilgili yapacak şeyler, dünya ile ilişkinizde vücudunuzun, kollarınızın nereye gittiği ve nasıl gittiği önemsiz şeyler değiller. Ama biz bundan bayağı sıyrılmış durumdayız. Unuttuk. Yani insanın doğayla, güneşle, maddeyle, başka insanlarla ilişki kurmaya vaktinin olması çok doğru bir şey. Düşünmeye vaktinin olması da çok doğru bir şey. Ama şu andaki toplumumuz, yani toplumdan kastım Türk toplumu değil, dünyadaki toplum böyle bir eğitimden geçmedi. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Evet, buna hazırlanmamız gerekiyor. Dediğim gibi. O mental bir çalışma aslında. Evet. Yani insanları orada birazcık buna hazırlayacak düşünce yapısının nasıl diyeyim, zehri vermek lazım birazcık bu tarafa doğru gelişmeleri için. Çünkü çok uzak zamandan bahsetmiyoruz bunların olacağı. İnanılmaz yakın Yani zamana bahsediyoruz. Türkiye'de bile birçok alanda şey var. Mesela Duolingo ile Shopify CEO'larının açıklamaları var mesela. Adamlar çok net söylüyor. Yani ben niye yapay zekadan gayet verim alıyorsam 3000 kişi üstünde taşıyayım ki Kesinlikle diye. öyle. Kesinlikle Yani öyle. çok da, hatta ben manzaraya karşı da böyle çok da duygusal bir insanmış dedim. Shopify'ın CEO'su bayağı etkilenmiş olayla. Yok, çatır çatır buraya gidiyor iş yani. Dolayısıyla hem aslında kendimize çok daha zaman ayırabildiğimiz ama şey endişesini kafamızdan kaldırırsak çözülür bu. Faturamı nasıl ödeyeceğim? Tabii ki. İşte Tabii su ki. parası ya suyumu keserlerse, ya sağlık sisteminden uzak kalırsam. Aynen öyle. Yani bu endişeleri ortadan kaldırdığımızda aslında çok tatlı bir dünyada kurgulanabilir. Yani şu anda bulunduğumuz yer, eğer yapay zekayı politik olarak diyeyim ya da işte toplumsal olarak düzenleyerek ilerlemezsek gerçekten hani açlıkla karşı karşıya olacağımız bir şeyden bahsediyoruz. Bunun ikinci adımı olarak o kısmı hallettiğimizde şu andaki dünyaya bakış açımızda muhtemelen işte koltukta oturup sosyal medyadan çıkamayan, çıktığında da Boş zaman geçiren. evet hiçbir şey düşünmeye alışmamış bir kafayla yaşayacak insanlar üretiyoruz. Yani birinci adımda o esas ihtiyaçları karşılamamız gerekiyor. İkinci adımda da insanların insan olmanın getirdiği becerilerini, dünyayla olan ilişkilerini kullanabileceklerini hatırlatmamız gerekiyor Bence aslında. senin Amerika'da yeni alanın olmalı. Bundan sonra ne yapacağız? Evet. Bir grubu oluşturup onları böyle örgütleyip, çünkü bu bir şekilde bir toplumsal hareketle çözülebilir Evet. bir şey. Ve Yani- var yani bunu beraber çalıştığımız bir grup var. Var. Çünkü evet bu çok önemli. Çok önemli. Gerçekten hani bununla ilgili güncellemeleri de bana paylaşmayı lütfen unutma. seve. Yenilik Tabii ki. olursa. Gayet uzun ve keyifli bir sohbet oldu. Konu çok, hani saatlerce konuşabiliriz ama insanlara da bir süre sınırı koymamız lazım. Ara ara her geldiğinde görüşüp güncelleyelim birbirimizi. Tabii ki, tabii ki. Datçalıyız. Her Aynen. zaman görüşebiliriz. Normalde Boston'da yaşıyor. Böyle şimdi Datça'nı, ama Datça'mı bastı mı mesela? Hani şansın Yani olsa şöyle, nerede yaşamak istersin? Ben 4 yaşından beri Datça'dayım diyeyim. Yani hani burada büyüdüm, tamamen değil ama burada büyüdüm, burada yaşadım bir kısmını hayatımı. Onun için Datça benim için çok 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 özel, çok 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 güzel. Ama hani Datçalılar der ya, herkese çok özep gelmesine gerek yok. Datça bize güzel. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben Yaz. çok teşekkür keyifli ederim. sohbetti valla. Ben kendim beslendim açıkçası. Çok teşekkür ederim. Umarım bizi izleyenler de beslenmiştir. O zaman şöyle diyeyim, bu manzaraya karşının özel bölümü olsun bu. Özel bölüm olarak yayınlayayım. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Şanslıyız ki Cansu gibi birisi Datça'da yaşamış ve burada yaşamaya devam ediyor. Karşılaşıyoruz. İşte Datça'da böyle güzel sürprizlerinin olmasını ben çok seviyorum. O tarafta güzel. O zaman videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarla da aslında siz de fikirlerinizi bize yazmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Sana ederim. Çok şimdiden keyifli. iyi yolculuklar, yeniden görüşmek üzere. Kesinlikle. Bay bay. Hoşçakalın.